Nemitek kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Tesla'ya gelmesi gereken özelliklerin Part 2 videosunu çekeceğim. Geçenlerde Tesla'ya gelmesi gereken özellikleri paylaşmıştım. Bu videoda sadece otopilotla alakalı gelişmeleri aktaracağım. Onları da geçen video ile birlikte anlatmıştım. Ama video çok uzadığı için hem sizi sıkmamak için hem de otopilotta beklediğimiz çok fazla şey olduğu için bunu ayrı bir video olarak yayınlamaya karar verdim. Şimdi otopilotla ilgili anlattığımız kısma geçeceğim. Onları da sizinle paylaşacağım. Otopilot gerçekten güzel çalışan bir sistem ama hala bazı gelişimlere ihtiyacı olan bir sistem. Bu videoda da geçen hafta anlattığımız gibi yazılımla düzeltilebilecek kısımlarından bahsedeceğiz. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Geçmeden önce de her zaman yaptığımız hatırlatmamızı yapalım. Kanalımız büyüme aşamasında, genellikle rehber videoları olduğu için izlenme saatleri oldukça uzun ama maalesef abone sayımız çok düşük. O yüzden videoya başlamadan önce kanala abone olursanız bizi de bu videoları çekmemiz için daha da motive etmiş olursunuz. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Otopilotta maalesef direksiyona hız sabitleyiciye göre çok daha fazla müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Mesela ben otopilot aldım. Gidiyorum diyelim ki, sürekli direksiyona şu şekilde müdahaleler yapmak zorundayım. Çünkü uyarı veriyor ve birkaç uyarıyı dikkate almazsanız size otopilotu yasaklayacak kadar ileri gidebiliyor. Aslında siz orada müdahaleyi yapıyorsunuz ama bazen daha sert istiyor bunu. Hız sabitleyicide kullansanız direksiyona o kadar müdahale etmiyorsunuz. Çünkü niye? Bir viraj geliyor. Siz böyle çok hafif dokunuşlarla arabayı zaten yönetiyorsunuz. Ama otopilota geçtiğiniz zaman o minicik dokunuşlarınızı araç algılamayabiliyor ve daha sert müdahale istiyor. Ve otopilot kullanırken normal hız sabitleyicide kullandığınıza göre çok daha fazla direksiyona müdahale ediyorsunuz. Zannedersem 40 saniye gibi bir sürede bir dokunma istiyor sizden. Böyle artık heyecan yapıyorsunuz. Bana ne zaman ceza verecek diye. Sürekli böyle direksiyona kilitlenip işte ekrana bakıyorsunuz, uyarı verecek mi vesaire diye. Böyle otopilot bir süre sonra kullanılmaz hale geliyor. Orada o hassasiyetin daha düşük olması lazım. Elinizin direksiyonda olması yetmiyor. Otopilotta kullanırken sürekli şeridin ortasında bile düz gidiyorken direksiyonu böyle bir oynatmanızı bekliyor sizden. Bu da otopilot deneyimini olumsuz etkileyen bir hale dönüşüyor. O yüzden bence böyle yazılımla bunu daha seyrek hale getirebilirler. Ya da zaten işte bizi kameradan görüyor, direksiyonu tuttuğumuzu bir şekilde algılıyor. Burada bu kadar sert davranmasına gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü otopilot adı üstünde otopilot ama sanki kendimiz kullanınca daha rahat kullanıyoruz. Hız sabitleyicide kullanırken daha rahat kullanıyoruz gibi bir şey oluyor. Otopilotta biraz daha özgür bırakması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu şey anlaşılmasın. İşte otopilotta kullanacağız, direksiyonu bırakacağız, kendi gitsin gibi bir şey. Tabii ki söylemiyorum. Bu güvenlik açısından sıkıntılı bir durum ama yani benim elim direksiyondayken, dümdüz giderken de sürekli bana dokun işte yoksa sana otopilotu yasaklarım gibi triplere girmesini ben çok doğru bulmuyorum. Şimdi otopilota değinmişken en büyük eksiklerden biri, daha önce ben zaten bunu özel videoda yapmıştım. Kusurlar videosunda da bahsetmiştim. Otopilottaki en büyük sıkıntımız, otopilotla hız sabitleyici arasında geçiş yapamıyoruz. Ben daha önce bunun için bir yöntem paylaşmıştım. Profil değiştirerek yapabiliyorsunuz ama normalde sürüşte size otopilotla hız sabitleyici arasında geçişe izin vermiyor. Bunun için işte ya profil değiştireceksiniz ya da arabayı park edip değiştirmeniz gerekiyor. Yani ne yapacağız? Otobanda giderken emniyet şeridine çekip hız sabitleyiciye geçmemiz gerekiyor. Yani böyle saçma bir durum var. Eski kasada yokken Juniper'da bunu bu şekilde getirmeleri maalesef çok çok büyük bir eksiklik. Benim en çok beklediğim güncelleme bu. Sürüş deneyimine ciddi etkisi olan bir konu. Yani Legacy kasada bu yok. Biliyorsunuz orada bir kol vardı. Onu bir kere çektiğinizde sabitleyici, iki kere çektiğinizde otopilot şeklinde çalışıyordu. Artık biliyorsunuz şu düğmeye alındı otopilot. Yani aynı mantıkla çalışabilir. Bir kere basınca hız sabitleyici, iki kere basınca otopilot gibi ama maalesef burada böyle bir şey yok. Şurada şöyle saçma bir özellik getirdiler. İkisinden birini seçebiliyorsunuz ve bunu park halinde değiştirebiliyorsunuz. Öbür türlü gelip burada mesela hız sabitleyici özelliği bu. Buna geçemiyorsunuz. Buna geçmek için de yine park halinde olmanız gerekiyor. Böyle bir eksiklik var maalesef. Yani araçta hem hız sabitleyici hem otopilot var ama ikisini Juniper'da aynı anda kullanamıyorsunuz. Kullanmak için ya profil değiştirmeniz gerekiyor ya da arabayı park edip ayarı değiştirmeniz gerekiyor. Ya bu çok basit. Eski kasada varken Juniper'da daha yeni, daha güncel bir modelde böyle saçma bir yönteme geçmeleri gerçekten çok büyük sıkıntı bu araç adına. Hala da hatalarından dönmüş değiller. Umarım bir güncellemeyle bunu hallederler. Bu tuşa koyamıyorsan, ki koymalarında hiçbir engel yok diye düşünüyorum, gayet koyabilirler. Şu tuşa mesela kısa yollar atanıyor. En azından mesela buna hız sabitleyiciyi ben atayabilmeliyim. Buna basılı tuttuğunuzda biliyorsunuz çeşitli görevler atayabiliyorsunuz. Biyolojik silah savunma moduna kadar açabiliyorsunuz burada.
Burada işte fan hızını ayarlayabiliyorsunuz, sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Yani aklınıza gelen neredeyse birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Ama maalesef hız sabitleyiciyi açamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir saçmalık var. Bunun bir an önce güncellemeyle çözülmesi gerekiyor. Özellikle birçok yerde dile getiriliyor bu, birçok yerde eleştiriliyor ama nedense Tesla bunu önemsemiyor. Ben bununla ilgili Tesla'ya geri bildirim falan da gönderdim. Ama tabii tek benim göndereceğim bir şeyle olacak bir şey değil. Bunun daha fazla dillendirilip bir an önce çözülmesi gerekiyor. Özellikle yabancı forumlarda, yabancı ülkelerde de bundan çok şikayet ediliyor. Maalesef yapmıyorlar. Şimdilik bu şekilde devam ediyor. Bildiğim kadarıyla Model 3'te de zaten bu tuş şekline geçildi. Onda tam bahsettiğimiz gibi bir kere basınca hız sabitleyici, iki kere basınca otopilot gibi çalıştığını duydum. Model Y'de de bu şekilde yapılabilir. Umarım böyle artık güncelleyip bizi bu dertten kurtarırlar. Beni Tesla'da en gıcık eden özellik bu maalesef. Umarım bir an önce bunu da çözerler. Şimdi biliyorsunuz geliştirilmiş otopilotta şerit değiştirme özelliği var. Hani otomatik şerit değiştiriyor vesaire ama hani her yerde çalışan özellikler değil maalesef. Her yolda devreye girmiyor. Yani şeritler ne kadar açık da olsa, düzgün çizilmiş de olsa çalışmayacağı varsa çalışmıyor. Böyle genelde işte otoban gibi yerlerde, işte İzmir otoyoludur, Tem otoyoludur gibi yerlerde çalışıyor. Böyle bölünmüş yolların işte bazılarında çalışıyor, bazılarında çalışmıyor. Ama çalışmadığı yerlerde de şöyle bir şey var. Diyelim ki otopilotta gidiyorsunuz. Sollamaya gireceksiniz ya da gittiğiniz şeritte yol bozuk. Şerit değiştirmek istiyorsunuz. Otopilotu kapatıp şerit değiştirmek zorundasınız. Yani sinyal verseniz de hiçbir şekilde şerit değiştirmiyor. Sizin değiştirmenize de izin vermiyor. Bu yine eski kasada mantıklı çalışıyormuş. Sinyal verdiğinizde otopilottan hız sabitleyiciye geçiyormuş ve şerit değiştirebiliyormuşsunuz. Ben eski kasayı hiç kullanmadım ama kullanan arkadaşlar daha önceki eleştiriler videomun altında bu şekilde olduğunu söylediler, yorum yaptılar. Ben bu şekilde olması gerektiğini söylemiştim. Zaten eski kasada o şekildeymiş. Ama Juniper'da maalesef böyle çalışmıyor. Sinyal verseniz de o şeride giremiyorsunuz. Otopilotu devreden çıkartmanız gerekiyor. Tekrar şerit değiştirdikten sonra yine otopilotu devreye almanız gerekiyor. Yani çok mu zor bir şey diyebilirsiniz ama bu araba elektrikli bir araç ve bu araçta rejeneratif frenleme var. Yani otopilotu kapattığım anda gaza basmazsam eğer araç fren yapmaya başlıyor. Yani ben her şerit değiştirdiğimde fren yapmak zorunda kalıyorum bu sefer. Eğer otomatik şerit değiştirme çalışmıyorsa. Bu da otopilotu kullanışsız hale getiriyor. Yani bende geliştirilmiş otopilot var ama olmayan arkadaşlarda da bu şekilde zaten. Otopilotu kullanıyorlarsa standart pakette şerit değiştirmek için sürekli otopilotu devre dışı bırak, işte şeridini değiştir, bir daha otopilotu al gibi böyle mantıksız bir durum var orada. Sürüş deneyimini gerçekten çok etkiliyor. Yani orada hız sabitleyici olsa ne yaparsınız mesela? Sinyalinizi verir, şeridinizi değiştirirsiniz. Otopilotuyla ünlü olmuş bir arabada yeni kasada bu tarz eksikliklerin olması bence çok kabul edilebilir değil. Eski kasada olup Juniper'da olmaması bence büyük eksiklik. Umarım bir an önce güncellemeyle çözerler. Başka bir eksiklikse ben geçen gün fark ettim bunu. Hız sabitleyiciyi tercih edersem geliştirilmiş otopilotta para vermiş olduğum otomatik park özelliğini de kullanamıyorum. Otopilotta bahsettiğim eksiklikler yüzünden çoğu zaman hız sabitleyiciyi tercih ediyorum. Yani şunu kullanıyorum ama onu kullandığımda otomatik parkı kullanamıyorum. Bağlantı kurabilirsiniz. Otopilot, otomatik park, hani otomatik yapılan şeyler, aracın kendi kontrol mekanizmasıyla yaptığı şeyler ama bu kadar yazılım harikası bir araçta bu tarz bir eksiklik olması da beni şaşırttı. Yani ben kullandığım yollar otopilota uygun değil diye hız sabitleyiciyi tercih ediyorum ama mesela park için aynı şey geçerli değil. Gidiyorum kapımın önünde parasını verdiğim otomatik park özelliğini de kullanamıyorum. Çünkü buradan ayarı değiştiremiyorum. Aracı önce park edip sonra otomatik park özelliğini açmam gerekiyor. Böyle bir eksiklik de var. Yani dediğim gibi hem bu hız sabitleyici ve otopilotun birlikte kullanılabiliyor olması lazım. Bunu getirmiyorsanız da otomatik parkı otopilottan bağımsız hale getirmeniz lazım. Çünkü hız sabitleyici seçiliyse maalesef otomatik parkı da yapmıyor. Ben hatta böyle otopilota kızıp böyle bir süre hız sabitleyici kullanmaya başladığım anda baktım otomatik park çalışmıyor. Hani yazılımsal bir sıkıntı mı oldu niye falan diye düşünürken aklıma geldi. Acaba dedim hız sabitleyiciye geçtim. Ondan mı çalışmıyor? Evet, ondan çalışmıyormuş. Bir daha otopilot profilime geçtiğim zaman sorun düzeldi. Otomatik park çalışmaya başladı. Yani böyle bir alakasız bir durum da var. Hız sabitleyiciye Tesla biraz böyle düşman gibi bakıyor. Yani size hiçbir şekilde kullandırtmak istemiyor. İlla diyor ki otopilotu kullanacaksın. Otopilotu kullanmayacaksan da bu tarz özellikleri de kullanamazsın diyor. Maalesef böyle saçma bir ayrım var. Halbuki ben mesela sürüşte profil değiştirip hız sabitleyiciyle otopilotu da kullanabiliyorum. Yani aslında yazılımsal bir kısıt değil de bir bug'mış gibi bu. Çünkü kullanırken gayet profil değiştirip hız sabitleyiciden otopilota, otopilottan hız sabitleyiciye geçebiliyorum. Aynı profilde yaptırmayıp kısıtlıyor olmasının çok bir mantığı yok. Yani şöyle örnek göstereyim. Halis profilinden adaptif cruise kontrol moduna geçtiğimde sürüşte de olsam hız sabitleyiciye geçebiliyorum. Ama aynı profilde geçemiyorum. Yani madem böyle bir kısıt var, o zaman de ki diğer profilde hız sabitleyici ayarı aktif, geçemezsin de gerçekten bir kısıtlama yapacaksan. Ama sanki bu kısıtlamalar böyle biraz yapılmak için yapılmış gibi. Sanki böyle biraz atlanmış, unutulmuş şeyler gibi. Umarım bu kısıtlamalar da böyle güncellemelerle kaldırıp
eski kasadaki gibi daha kullanışlı hale getirilir. Bunlar aracı kötülemek için söylediğim şeyler değil. Sadece aracın potansiyeli olan ama böyle kapalı özellikler gibi. Şimdi buraya kadar özellikle otopilottan biraz dert yanmış gibi oldum ama gerçekten böyle bir iki dokunuşla çok kullanışlı hale gelebilecek özellikler. Tesla deneyimini bir üst seviyeye çıkartacak güzel özellikler. Otopilot kısmında biraz daha böyle eleştirivari yaklaşmış olabilirim. Çünkü oradaki özelliklerin birçoğu eski kasada olup yeni kasada olmayan özellikler. Aslında yeni kasada ne yaparsınız? Daha kullanışlı, daha iyi hale getirirsiniz. Ama Tesla burada sanki biraz böyle aceleye getirmiş, bazı sıkıntılar yaşamış gibi görünüyor. Umarım böyle güncellemelerle hallederler. Halledeceklerine inanıyorum zaten. Evet, otopilot konularımız da bu şekildeydi. Dediğim gibi anlatımını yapmıştık zaten. Daha öncesinde ayrı bir video olarak paylaşmak istedim. Bu süreçte aklıma gelen bir özellik daha oldu. Onu da paylaşmak istiyorum. Otopilotla alakalı genellikle böyle dur kalklarda şikayet oluyor. Çok hızlı durup çok hızlı kalktığı söyleniyor. Gerçekten ben de bu konudan şikayetçiyim. Bana kalırsa otopilot gerçekten seyir halinde güzel çalışıyor. Böyle 30-40'da gittiğiniz yerlerde, 50-60'da gittiğiniz yerde akan trafikte çok stabil çalışıyor. Sizi hiç sarsmıyor. Gayet güzel işinizi görüyor. Ama maalesef böyle dur kalk trafikte içinizi dışınıza çıkartıyor. Çünkü çok hızlı kalkıp çok ani fren yapıyor. Öndeki araç kalkınca Tesla böyle sanki arayı açmamak için birden çok seri bir şekilde kalkıyor. Orada belki öndeki aracın fren lambası söndüğünde araç böyle hazırlanıp yavaş yavaş kalkmaya başlayabilir. Çünkü böyle her kalktığınızda sizi bir koltuğa yapıştırıyor. Fren yaparken de böyle biraz son dakika yapıyor gibi. Orada da böyle hem bir tedirginlik oluşturuyor hem de dur kalk trafikte bir süre sonra kullanmak istemiyorsunuz. Ama trafik hiç durmadığı sürede, eğer böyle hızlanıp yavaşladığınız bir trafikte problem olmuyor. Ama şu dur kalk trafikte biraz daha böyle konforlu olması için daha yumuşak hale getirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Yani gerekiyorsa arayı da açsın. Yani sonuçta biz bu ayarı yapabiliyoruz. İşte arada 2 araç olsun, 3 araç olsun gibisinden ayarları yapabiliyoruz. Ama maalesef böyle dur kalk trafikte sizi biraz fazla çalkalıyor. Yani araçta tekseniz yine çok problem değil. Belki hani bir şekilde siz direksiyon koltuğunda olduğunuz için ne yapacağını az çok tahmin ettiğiniz için bir şekilde kullanıyorsunuz ama araçta biri varsa, özellikle çoluk çocuk varsa gerçekten böyle mide bulandıracak seviyede hızlı durup kalkıyor ve rahatsız etmeye başlıyor bir süre sonra. Kullanışsız oluyor. Bunu biraz daha yumuşatabilirler ya da böyle tercihe bırakılabilir. İşte agresif, sakin gibisinden böyle. En azından daha kullanışlı, daha verimli olur diye düşünüyorum. Otopilotla ilgili beklediğim güncellemelerde bunlardı. Geçen gün videoyu paylaştığımda bazı arkadaşlar bunların bazılarını yazmışlardı. Ben zaten videoda aslında anlatmıştım ama dediğim gibi Part 2 olarak yayınlayacağım için o videoda paylaşmamıştım. Özellikle şu hız sabitleyici ve otopilot ayrımının olması artık kesinlikle gerekiyor. Eski kasada olup yeni kasada olmaması Juniper adına büyük bir eksiklik. Benim en çok beklediğim güncelleştirme bu. Umarım bir an önce çözülür. Şu şerit değiştirme gibi özelliklerin de artık daha böyle kullanışlı hale getirilmesi gerekiyor. Otopilotla alakalı beklediğim güncelleştirmeler de bunlardı. Kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın. Bu şekilde bilgilendirici içeriklerimizin devamı gelmeye devam edecek. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.